Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda Mendix PostgreSQL kurulumunu yani bunun setup'ı nasıl yapılır? Hemen şuradan bir göstereyim ve ayrıca e, Mendix Production'daki datamızı lokaldeki PostgreSQL server'ına nasıl aktarırız? Bunu göreceğiz. Şuradan evet göstereyim. Şuradaki PostgreSQL ayarlarını yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir tarayıcıya gideyim. Şimdi bu benim az önceki uygulamanın lokali. Yani burada biraz data var. Burası da production'ı. Evet, burada daha fazla data var. Şimdi ne yapacağız? Buradaki dataları buradaki PostgreSQL server oluşturup buraya ekleyeceğiz. Evet, öncelikle buradan Google'a geçip PostgreSQL download diyelim. Evet, şurada Windows Installer var. Buraya tıklayalım. Yani burada zaten ilk başta çıkacaktır PostgreSQL. Yani buradan sayfasına gidip ya da ben direkt şöyle yapacağım. Evet. Buradan sayfasına gittiğimizde Windows'un aslında direkt şuraya gidebilirsiniz. Şuradan göstereyim. Buradan giriyorsunuz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Buradan da artık işletim sisteminize göre geçiş yapıyorsunuz. Şurada üst kısımda Download the Installer var. Bunu tıklayıp daha sonra en son versiyonunu yine işletim sisteminize göre bu şekilde indiriyorsunuz. Evet, indirme işlemi başladı. Evet, indirme işlemi bitti. Şimdi burada bunu tıklayıp kurulum işlemine başlıyoruz. Normal setup next next formatıyla. Burayı kapatayım. Evet, next, 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 next dedik. Burada kendinize bir şifre belirliyorsunuz. Burada portu ayarlıyorsunuz. Yani sisteminize benzer portlar olmaması adına. Evet. Default dedim. Next dedim. Evet. Bundan sonra kurulumu bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu arkada bir çalışan bir şey var. Integration var. Bu şey olunca buraya böyle bir data geldi. Ya bu data bu yüzden. Bu 10 dakikada kadar yani zaman alıyor. Ben o yüzden durak data ve hızlı bir şekilde ilerliyorum burada. Bitti. Finish diyorum. Bu şekilde bir ekran çıkacak. Buradan port server'ımı seçiyorum. Next diyorum. Bu arada cancel demek yeterli. Cancel çünkü işlem bitti. Evet, şimdi şuradan arama kısmından PHP phadmin diyorum. Zaten şurada varmış. Phadmin tıkladığımda şu şekilde açılacak. Biraz zaman alıyor açılması. Şimdi ne yapacağım? Evet, server'ıma gelip şuradan ilk etapta kurulurken bir şifre belirlemiştik. O şifremizi yazıyoruz. Evet, bu şekilde database açılıyor. Şu şekilde yeni bir database oluşturuyorum. İşte adına da Mendix diyeyim. Evet, bunlar zaten şu şekilde save dedim. Evet arkadaşlar, şimdi database indirmeden önce şurada ufak bir ayar yapacağız. Buraya gelip file'den preferences, daha sonra da burada pets, binary pets'e geliyoruz.
Şimdi burada da şöyle C sürüsünden Program Files'tan da evet, PostgreSQL'e gelip 17'yi seçiyorum. 1000 ve buradan burayı kopyalıyorum. Ondan sonra şu 17'ye yapıştırıyorum. Bunu işaretliyorum. Alt kısımda da evet, bunu seçiyorum. Bunu yapıştırıyorum. Ve burayı kullanacağım. Save diyorum. Şimdi Mendix Cloud'a gidip şuradan tarayıcıdan evet, burada Mendix app'lerimizden söz konusu uygulamamıza gidip sol altta gördüğünüz bir tane backups var. Backups'a gelip buradan en üsttekini şu şekilde download diyorum. Buradan full snapshot'ı start diyorum. Şu anda hazırlıyor. Evet, hazır hale geldikten sonra download diyorum. Bu şekilde bana indirecek ve buradan şu DB'yi şunu masa üstüme alıp şu masa üstüne alıyorum. Masa üstüne aldıktan sonra tekrar buraya gelip sağ klik yapıp restore diyorum. Buradan dosyamı seçiyorum. DB backup. İşte buradan Postgres yetkilendirme. Şurada Data Options var. Data Options'tan Don't Save Owner diyorum ve restore yapıyorum. Tamam. Şimdi buradan datalar gelmiş mi kontrol ediyorum. Tables'a. Evet. Şimdi Mendix Pro'ya geçip ilk önce tarayıcıdan şöyle bir kontrol yapalım tekrar. Evet, yeni sorular da gelmiş, yani entegrasyon çalışıyor. Bu arkadaşlar Mendix Community'deki question'lara gidip oradaki soruları çeken bir uygulama. Şimdi bu benim nedir? Production'ım. Hmm, Bu benim production'ım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 9000 küsürlü bir şey var. Hatta şunları da buraya taşıyayım. Kaç oldu? Evet, 9451 oldu. Burası kaç? Şu anda burası 3860. Lokalde benim şu anda server'ı değiştireceğim. Server'ı değiştirdiğim zaman burasıyla aynı veriye sahip olmuyor. Tabii bu eşler olarak beraber çalışmıyor. Sadece import ve export yapıyoruz. Export ve import yapıyoruz. Şimdi buraya geliyoruz ve buradan Mendix Pro'muza Settings'ten değil. Evet, Settings New. Şunun adına test diyorum ben. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Buradan PostgreSQL seçiyorum. Burada da local host. Evet, yanlışlık olmasın. Şuradan properties'ten bakalım. Connection localhost 5432 kullanıcı adım da buymuş. Evet. Şimdi şu şekilde alıyorum bunu. Evet. Localhost 30 kaçtı? Unuttum birden. Nerede bu? 5432. 5432. Database'im neydi? Mendix'ti. Username'im Postgres. Onu nereden alıyorum? Onu da hemen gördüğünüz buradan. Database'im Mendix, Postgres. Şifrem de ilk kurarken oluşturduğum şifreydi. Şu şekilde. Onu da buraya yazıyorum. Tamam dedim. Tamam dedim. Şimdi bunu yapıp yeniden start yapayım ve verilerimizi kontrol edelim. Evet, bir web diyelim tekrar. Şimdi ne yaptık? Lokal açtım değil mi ben? Evet, lokal. Ee, Hemen şifremi giriyorum buradan. Şifremi girdim. Evet, gördüğünüz gibi 9433
database'deki. Evet, şu anda bu da şu anda güncellendi. Gördüğünüz gibi aynı sayıya ulaştı bu da. Evet. Gördüğünüz diğer verilerde lokalle şey arasında aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Lokal production. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.